Nasıl oyunlaştırırız? Oyunlaştırılmış bir tasarım nasıl olmalıdır? Bu konuyla alakalı da bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi burada çok ilginç ve komik şeyler de var aslında. Bir kere şunu söyleyebilirim. Hem gözlemlerimden hem de akademik anlamdaki okumalardan. Oyunlaştırma işe yarıyor. Bir metot olarak işe yarayan bir metot. Onu net söyleyebiliriz. Dolayısıyla oyunlaştırmanın da bir gücü var. Çok net onu da söyleyebiliriz. Fakat şöyle de bir durum var. Her oyunlaştırılmış kurgu beni hedefime götürür mü? O önemli bir soru. Dolayısıyla burada şöyle bir kritik unsur var aslında. Ben bir oyunlaştırma kurgusuna girmeden önce, böyle bir yolculuğa çıkmadan önce bir metodik düşünce sistemiyle gitmem lazım. Bizim kullandığımız bir sistem var. Bu sistemde mesela bizim ilk belirlediğimiz yer, ilk konuştuğumuz yer hedefler. Yani bir firma ile buluştuğumuzda, bir firmaya böyle bir tasarım yapmaya çalıştığımızda ilk konuştuğumuz şey aslında hedefler. Ya benim ilk sorduğum soru şu. Sen böyle bir kurgu kurarak nereye gitmeyi amaçlıyorsun? Ya da hangi problemini çözmeyi istiyorsun? Şimdi başta bu konu konuşulmazsa eğer, yani hedef veya çözülmesi gereken problem kısmı konuşulmazsa, dedim ya oyunlaştırma güçlü ve çalışıyor. Güçlü ve çalışır ama seni hedefine götürmeyebilir. Evet, bir metafor olarak bir denizdeysek rüzgar beni bir yere götürür ama ben hedef belirlemediysem herhangi bir yere de çıkabilirim. Dolayısıyla burada çok önemli olan bir konu var. Oyunlaştırmanın metodik olarak da en önemli ve can alıcı yeri bir hedef belirlemek. Bir çözülmesi gereken bir problem varsa o problemi ortaya koymak. Dolayısıyla bu çok çok önemli. İkinci konu ise dikkat edilmesi gereken konuların başında oyunlaştırma dedik ya, insan odaklı, yani merkezinde insan olan bir süreç, yapı. Dolayısıyla hani merkezinde insan olan bir süreçse eğer benim nereye odaklanmam lazım? İnsana odaklanmam lazım. Yani bireyin motivasyon unsurlarına, bireyin iletişim sistemine, bireyi ne tatmin eder, bunlara odaklanmam lazım. Yani oyunlaştırmanın büyük bir kısmı aslında teknik değil, psikolojik, yani insanı tanıma ile ilgili. Buna dikkat etmek lazım. Yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Sanki oyunlaştırma çok teknik bir şey, işte bir platform alayım, hadi bakalım bir şeyleri yapayım gibi değil. Böyle düşünmemek lazım. Burada hep insan odaklı gitmek lazım. İnsanı tanıma ile ilgili bir konu. Bunun dışında ilk sorduğun soruya gelirsek, dedim ya bu metodik, aslında bir metotla yapılan bir kurgu. Yine bir akademik makalemizdeki metodu kullanıyoruz demiştim. 6 adımlı bir metot ama bunun 8 adımlısı var, farklı versiyonları var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ama önemli olan şey şu: bir metotla, bir bilimsel yaklaşımla bu konuyu ele almak. Buradaki çok kısaca aktarırsam, bir, hedefler ne? Yani hedefleri açıkça ortaya koymak gerekiyor. İki, bu hedeflere yönelik olarak davranışlar neler? Yani bireylerden ya da çalışanlardan beklediğimiz davranışlar neler? Üç, ben bu bireyleri ya da bu çalışanları nasıl motive ederim? Yani hangi unsurlarla o bireyler ya da çalışanlar motive olur? Dörtte artık zaten şöyle, ilk üçü çok önemli bence. Sonraki kısmı, yani 4-5 özellikle artık oyunlaştırmanın tasarımsal kurgusu. Oyunlaştırmanın hikayesi ne olmalı? Level'lar nasıl olacak? Rozetler nereye yerleştirilecek? Kurgu nasıl yapılacak? O bireyi tetiklerken kullanacağımız ana temalar neler? İşte ödül sisteminde hangi ödülleri kullanabiliriz gibi konular 4-5'te yer alıyor. 6. aşamada da bu oyunlaştırmayı hangi platform üzerinden ve nasıl bir süreçte yönetiriz kısmı. Bu da zaten bizim aslında 6. aşama, zaten Motiva Craft'ın platformunu kullanıyoruz zaten kendi platformumuz olduğu için. Ama burada şunu demek de doğru değil. Yani her oyunlaştırma illa dijital olacak diye bir şey de doğru değil. En basit haliyle mesela örnek veriyorum. Diyelim ki işte haftanın elemanı, ayın elemanı gibi kurgular çok basit düzeyde de olsa oyunlaştırma içeriyor ama dijitalde değil. Yani duvara adamın fotoğrafını asıp ya da kadının fotoğrafını asıp şey de diyebilirsin. Yani bu haftanın en değerli arkadaşımız işte ne bileyim Koray'dır, Yavuz'dur diyebiliriz. Yani şöyle bir yanılsamaya da gitmek doğru değil. İlla dijitalde olsun ya da illa olmasın gibi bir konu yok ama dijitalde olması, yani Motiva Craft gibi bir platform üzerinden yapılıyor olması birçok anlamda pozitif etki sağlar. Bunların bana sorarsan en önemlisi de iz kaydı oluyor olması, kişilerin hedefleri net görüyor olması, anlık geri bildirimlerle nerede olduklarını görüyorlar ve nereye gideceklerini görüyor olmaları ve de yönetsel anlamda ciddi bir raporlama sisteminin olması. Bu raporlama sistemi aynı zamanda oradaki yöneticileri ve firma içinde bir kıstas oluyor aslında. Ben neredeyim, nereye gitmek istiyorum, gideceğim yerin ne kadarına yol aldım ve bundan sonrası için neler yapmalıyım konusunda o raporlama sistemi çok ciddi geri bildirimler veriyor diyebilirim.